Öncelikle ilk videoyu izlemediyseniz sağ üstteki karttan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Gelen yoğun istekler üzerine seriye devam etmeye karar verdim. Bu bölümde artık çökmekte olan Osmanlı Devleti'nin neden çöktüğünü daha iyi anlayacaksınız. II. Selim Kanuni'den sonra tahta çıkmıştır. Görünüşünden dolayı Sarı lakabını almıştır. İlk defa bu dönemde sadrazamlık makamı bu kadar öne çıkmış, ordunun başında padişahın yokluğu bu kadar çok hissedilmiştir. Çünkü Selim ehli keyif bir adamdı. Aslında iyi eğitimli ve zeki bir kişiydi. Ancak devlet işleriyle alakası olmadığını daha çocukken belli etmesine rağmen annesinin hırsları neticesinde kendisinden çok daha yatkın ve tahta geçmesi muhtemel 3 adayın yanında biraz da şansın yardımıyla kendisi tahta geçmiştir. Herkesin yanlış değerlendirdiği bir durumsa ülke yönetimi konularında çok da bilgisiz olmadığıdır. Yönetimden uzak zaman geçirirken Sokullu Mehmet gibi son derece iyi eğitimli ve tecrübeli bir devlet adamının da ülkeyi yönetmesine izin vermiş, Sokullu hakkında yapılan komplolara kulak asmamış, aksine düşündüğü konularda ise ben öyle istiyorum dememiş, tartışarak fikir birliğiyle son karar vermiştir. Bu sebeple Osmanlı'nın sonradan gelen vasıfsız padişahlarından da ayrılır. Zira zamanında birkaç olay dışında başarısız bir devlet yönetimi olmamıştır. Dediğim gibi ben devleti yönetmek istemiyorum diyen, hatta Mustafa'yı hem abi hem de gelecekteki padişah olarak zaten kabullenmiş bir adam, zorla padişahlık yoluna sokulmuş ve arkada dönen hesapların konu mankeni olmuştur. Bunların dışında farklı rivayetler olsa da haremindeki hamamda ayağının kayması neticesinde düşerek yaralanmış, tedaviye rağmen 15 Aralık 1574 tarihinde vefat etmiş ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı olarak tarihe geçmiştir. 3. Murat devlet yönetiminden uzak olan babasından iyi bir ordu, kalifiye devlet adamları ve yüklü miktarda hazine devralmıştı. Buna rağmen Osmanlı'nın sigortası olan devşirme sistemini keyfine göre düzenlemiş ve Osmanlı'ya en büyük darbeyi kendisi vurmuştur. Hani klasik sorudur, Osmanlı neden yıkıldı? Bunun bir dolu sebebi var elbette. Fakat bu sebeplerden biri de 3. Murat'tır. 3. Murat devrine kadar Yeniçeri Ocağı bir disiplin içerisinde devam ediyordu. Fakat Yeniçerilerden hoşlanmayan padişah, şehzadesi için yaptığı 52 gün süren sünnet düğünü esnasında Mehmet'i eğlendiren herkesi mükafat olarak Yeniçeri Ocağı'na aldırdı. Ocağa eğitimsiz halk girdikten sonra disiplinde kalmadı. Yeniçerilerin bekar kalması lazımken evlenmeler başladı. Ticaretle uğraşmaları yasakken ticarete başladılar. Hal böyle olunca da disiplinsizlik başladı. Bunun yanında tımar sahiplerini de kenara itti ve ileride devletin başını ağrıtacak Celali isyanlarının zeminini hazırladı. Bunların yanı sıra 3. Murat en fazla çocuğu olan padişahtır. Tahminen 4 kadını dışında 40'a yakın haseki denilen gözdesi bulunduğu söylenmektedir. Çocukların sayısı ise 100'ü geçmişti. Ancak bunlar bebekken veya küçük yaşlarda öldüklerinden dolayı 3. Murat öldüğü zaman hayatta 19 erkek ve 30 kız olmak üzere toplamda 49 çocuğunun bulunduğu iddia edilmektedir. Bu yüzden de en büyük kardeş katliamına davetiye çıkarmıştır. Zira 3. Mehmet tahta geçer geçmez 19 kardeşini öldürtmüş, bu cenazeler saraydan aynı gün içinde çıkmıştır. Devletin 200 yıl sonra çökmesi tamamen bu padişaha bağlanmayacak olsa da bu süreçteki ilk domino taşını kendisi düşürmüştür diyebiliriz. Tarihle biraz ilgili olan insanlar bilir ki 3. Mehmet çokça tartışılan bir konu ve insanlar ikiye ayrılmış bir durumda. Öncelikle şunu söylemekte fayda var, iki taraf da haksız. Dönemin şartları deyip normalleştirmekte, tahtına ve dolayısıyla kendi hayatına tehdit oluşturan onlarca alternatifi ortadan kaldırdığı için padişaha sövmek de yanlış. Tarih bilgidir, bilimdir. Kişisel algılanabilir bir şey değildir. Önce bunu bir anlamamız lazım. Sultan 3. Mehmet'in hikayesini anlayabilmek içinse önce filmi biraz geriye sarmamız gerekiyor. Zira bu adamın babası olan Sultan 3. Murat, biraz önce de söylediğim gibi Osmanlı tarihinde en çok çocuk sahibi olma rekorunu uzak ara elinde tutan kişi. Dolayısıyla vefat ettiğinde ve en büyük şehzadesi olan 3. Mehmet tahta çıktığında şöyle bir etrafına bakınınca ortada neredeyse 2 düzine alternatif padişah görmüş. Ve bu yüzden de Osmanlı döneminin en büyük katliamına imza atmış. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kardeş katli deyince aklınıza çocukluğu beraber geçmiş kardeşler gelmesin.
Bu şehzadelerin neredeyse hepsi farklı annelerden ve birçoğunu muhtemelen Sultan Mehmet bile görmemiştir. Koskoca saray, ortada bir yığın çocuk var ve hepsi farklı cariyelerin elinde büyüyor. Zaten Sultan Mehmet tahta çıktığında Manisa Sancakbeyliğindeydi ve dolayısıyla İstanbul'dan uzaktı. Bu sebepten de çok fazla duygusal bağ kurabildiğini de sanmıyorum. Ancak tabii ki insani olarak düşündüğümüzde hayatınızda bir kez görmeseniz bile kundaktaki bebeğin ölüm emrini vermek doğru değil. Kolay da değil tabii ki. Yani bence burada asıl suçlanması gereken Sultan 3. Mehmet'le birlikte haram hayatına bu kadar düşkün olan babası Sultan 3. Murat'tır. Zaten bu infazların padişahta ruhsal yaralar açtığı ve kendisini dengesizleştirdiği de tarihi kaynaklarda mevcuttur. İşlettirdiği cinayetlerin etkisinden bir ömür boyu kurtulamamış ve karanlık bir ruha sahip olmuştur. Bu yüzden haremden ve saraydan nefret etmiş, hatta ordunun başında seferlere katılıp uzun süre saraya dönmemiştir. Sonradan büyük oğlu olan Şehzade Mahmut'u ise yine kendi tahtı için tehdit olarak gördüğünden boğdurtmuştur. Tarihçiler savaşçı bir karaktere sahip olan Şehzade Mahmut'u oldukça yetenekli bir şehzade olarak rivayet ederler. Yani Osmanlı için büyük bir kayıptı anlayacağınız. Bu kadar infazın, ölümün, katliamın ortasında Sultan 3. Mehmet 38 yaşında erken denebilecek bir yaşta vefat edince tahta oğlu Ahmet geçer. 14 yaşında tahta çıkan Sultan Ahmet, abisinin ölümüne şahit olduğundan ve amcalarının başına gelenleri duyduğundan bu kardeş katli mevzusunu bitirmek ister ve hanedanın yaşça en büyük üyesinin sultan olmasını emreden bir yasa çıkartır. Fakat bu sefer de kardeş katli bitince ortalıktaki şehzadeleri bir şekilde kontrol altında tutmak ister. Bunlara sarayda odalar tahsis eder. Bu şehzadelerin bu odalardan çıkmaları yasaktır. Bu da kafes sistemi oluyor. Fakat asıl önemli konu kafes sistemiyle sancağa gitmeyen şehzadeler resmen olmasa da hapis hayatı yaşadıklarından dolayı ülke nasıl yönetilir bilemiyorlardı. Bu da Osmanlı'nın sonraki dönemlerinde vasıfsız padişahlara sebebiyet vermiştir. Tabi içlerinde mantıklı ve vizyon sahibi olanlar da çıkmıştır. Lakin ülke güç kaybettikçe artık kurtarılacak noktadan da çok uzaklaşılmıştır. İşte devlet için kardeş katlinden daha önemli olan nokta sancaklara gönderilmeyen şehzadelerdir. Zaten o kadar yılı dünyayı görmeden, yaşamadan, her türlü olaydan habersiz geçirince bunların birçoğu ruhsal bozukluk yaşamaya başlamış. Her an cellat gelecek korkusu eklenince ki hak vermemek elde değil, birçoğu aklını yitirmiş. Bunların dışında 1. Ahmet için 14 sayısı oldukça önemlidir. 14 yaşında tahta çıkmış, 14. Osmanlı padişahı olmuş ve 14 yıl tahta kalmıştır. 27 yaşına geldiğinde ise tifüs hastalığı nedeniyle vefat etmiştir. Abisi 1. Ahmet en yaşlı ve en akıllı olanın tahta geçmesi şartını getirince ölmekten kurtulmuş, sonradan da tahta çıkmıştır. 1. Ahmet'in padişahlığı süresince 14 yıl sarayın bir odasında hapis hayatı yaşamıştır. Daha önce de bahsettiğim gibi o devirde bu gerekli görünüyordu çünkü. Aksi halde şehzadeler devlet yönetimine karışıyor, hatta padişahı devirmek için harekete bile geçebiliyor ve devlet birliği tehlikeye düşüyordu. Kafes hayatı denilen bu süre sonunda Sultan 1. Mustafa, Osmanlı hanedanının en büyük erkek evladı olması dolayısıyla tahta çıkarılmış, fakat kısa süre sonra akli dengesinin yerinde olmadığı fark edilerek tahttan indirilmiştir. Zaten 1. Mustafa şehzadeliği döneminde bile hiçbir zaman tahta gözü olmamış, devlet işlerinden uzak durmuş. Ama onu kullanmak isteyenlerin zoru ile 2 kez tahta çıkmıştır. Deli denilip tahttan indirilmesinin sebebine gelince ise konuşmasının tek kelimelerden ibaret olduğuna dair kaynaklar bulunuyor. Örneğin gel, git, ver, al gibi kelimeleri tek tek kullanmaktaymış. Bunun dışında devlet erkanından birilerini gördüğünde kavuğunu alıp kaçtığını, halkı selamlamaya çıktığında dil çıkarıp el işaretleri yaptığını ya da balıklara ihtiyaçları var diyerek altın attığını rivayet eden kaynaklar da var. Bütün gençliği daracık bir odada her an öldürülme korkusuyla geçmişti. Tekrar tahta çıkma sebebi olan öz yeğeninin Yeniçeriler tarafından parçalandığını da düşünürsek aslında pek de haksız sayılmaz. Tabi bu hareketlerinin nedeni kafes sistemi mi yoksa doğuştan gelen bir durum muydu bilinmiyor. Sultan 1. Mustafa ikinci kez tahttan indirildikten 16 yıl sonra 20 Ocak 1639 günü Sara krizi geçirerek Topkapı Sarayı'nda vefat etmiştir. II. Osman 1604 yılında
Osmanlı'da bozulmaların hatırı sayılır bir seviyeye eriştiği zamanda doğmuş. Amcası Sultan 1. Mustafa'nın rahatsızlığı yüzündense 14 yaşında tahta çıkmıştır. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca olmak üzere 5 dil bilen genç sultan, bunun yanında gözü pek ve cesur olmasına da rağmen etrafında iyi yetişmiş devlet adamlarının eksikliğini çok hissetmiştir. Genç yaşına rağmen devletin sıkıntılarının farkına varmış, yaşından umulmayacak derecede büyük ve önemli işlere teşebbüs edip tahta çıkar çıkmaz devletin hemen hemen tüm yönetim kadrosunu değiştirmiş, kafasına göre fetva veren Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlamıştı. Bunların dışında saraydaki haremi kapatmayı istemiş ve Fatih zamanından sonra terk edilen saray dışından bir Türk kızıyla evlenme geleneğini yeniden uygulamıştır. Genç Osman kendisinden öncekilerin aksine tüm muhalefetlere rağmen bizzat ordusunun başında Lehistan seferine çıkmış ve Hotin'e yürümüş. Sefer sırasında askerlerdeki, özellikle Yeniçerilerdeki bozulmayı da görmüştür. Genç Osman Hotin Kalesi kuşatmasında birkaç kez taarruz emri vermesine rağmen askerdeki isteksizlik yüzünden sonuç alınamaması kendisinde bir takım fikirlerin oluşmasına neden oldu. Bu böyle devam etmezdi. Artık orduda yenilikler yapmalıydı. Genç Osman harekete geçmeye karar verdi. Öncelikle Yeniçeri mevcudu tespit edilecek ve disiplin sağlanacaktı. Yeniçeri mevcudunu tespit etmek için yapılan yoklamalarda mevcut olmayan askerlerin de var gibi gösterilerek maaşlarının ocak ağaları tarafından alındığı anlaşıldığında yapılan fazla ödemeler kesildi. Geceleri meyhanelere takılan Yeniçerilerin denize atılması veyahut taş gemilerinde çalışmaya mahkum edilmesi gibi sert önlemler aldırdığı ve bunların da askerler arasında nefrete sebep olduğu söylenir. Sultan Genç Osman'ın Halep, Erzurum, Şam ve Mısır beylerbeyine asker yazdırmak için gizli bir emir gönderdiğinin haberini alan Yeniçeriler için bardağı taşıran son damla ise buydu. Bunun mevcut askerlerle yapılamayacağını düşünen Genç Osman, hacca gitme bahanesiyle Anadolu, Mısır ve Suriye'den yeni askerler toplayıp bu işi çözeceğini umuyordu. Sultanın ısrarla hacca gitmek istediğini duyan Yeniçeriler sultanın bir iş çevirdiğini düşündüler. Çünkü daha önce hiçbir padişah hacca gitmemişti. Sultanın hacca gitme isteğinin altında yatan nedenin yeni ordu kurmak olduğu yayılmaya başladı. Bu da Genç Osman için sonun başlangıcı oldu. Sultan o sabah hacca gitmek için Üsküdar'a geçti. Üsküdar'a geçtiği öğrenilince gerginlik arttı. Tüm uyarılara rağmen hacca gitmek için hazırlıkların bitirilmesi bazı sipahi ve Yeniçerilerin isyanına yol açtı. İsyankarlar sultanı hacca gitmeye ikna edenler ve hazineyi boşalttırarak fitneye sebep olanların katledilmesine dair Şeyhülislam'dan fetva aldılar. Fetvayı alan askerler meydana yürüdü. Meydana çıkıp sultanın hacca gitmemesini, yeni ordu kurmamasını ve fetva aldıkları kişilerin kellelerinin verilmesini istediler. Durumun kötüleştiğini gören Genç Osman, vakit geçmeden hacca gitmekten vazgeçtiğini duyurdu. Kalabalık biraz sakinleşse de fetva aldıkları kişilerin kendilerine teslim edilmesi koşulundan vazgeçmedi. Sultan bu fikre sıcak bakmadığını ve o kişileri vermeyeceğini, isyanın derhal sonlandırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine isyan daha da büyüyerek 1. Mustafa'yı tekrar padişah ilan ettiler. Çaresiz kalan Genç Osman, padişahlığını geri alabilmek ve Yeniçerileri yanına çekebilmek umuduyla Yeniçeri Ocağı'na sığındı. Ancak Yeniçeriler tamamen kontrolden çıkmıştı. Tutuklanan ve Yeniçeriler tarafından kötü muamele gören genç padişah, başından beri işin içinde olan ve Mustafa'nın annesi Valide Sultan tarafından apar topar vezir-i-azam ilan edilen Karadavut Paşa'nın emriyle boğulmaya çalışılırken cellatlara uzun süre direnmişti. Rivayetlere göre ancak savunmasız bırakılıp kementle boğulmuştur. Osmanlı tarihinin en vasıflı padişahlarından biri olacakken, tecrübesizliğine, Yeniçeri belasına ve saray entrikalarına acımasızca kurban gitmiştir. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.